Herkese merhaba. Evrenin Enerji Atölyesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Tarot üçlü ilişkiler yorumumuz kolektif açılımda. Bekletmemek adına sizin niyetinize kartları karıştırdım, niyet ettim. En yüksek hayrınıza bize rehberlik etmelerini. Sorularımız: aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle ortak enerji alanında ne var? Duygu enerjileri, düşünceleri ve eylemleri ne olur? Aklınızdaki kişi şu an ortak enerji alanınızda sizinle beraber enerjinizde ne yaşıyor, ne var aranızda? Size karşı duygusu, düşüncesi ne ve yakın zamanda aklınızdaki kişiyle ne değişir? Neyi yaşarsınız? Bakalım, tüm sorularımız bunlar. Umarım bunlar sizin merak ettiğiniz sorulardır. Farklı sorularınız varsa lütfen yorumlara yazın. Bu arada danışmanlıkla ilgili ve iletişime geçmek isteyenler, açıklamada tüm detaylı iletişim numarası, WhatsApp numarası var. Sadece mesaj atıp detaylı bilgi almanız yeterli. Bakalım, üçüncü kişiyle aklınızdaki kişinin enerjilerinde güncel enerjiler. Bu hafta bakalım neler oluyor. Bu haftanın enerjisi biraz burada hareketli. Hızlıca şöyle sizi bekletmeden hemen kartı şöyle açtık. Bakalım üçüncü kişiyle ortak enerji alanlarında ne var? Aslında burada üçüncü kişi aklınızdaki kişiyle İslam mahkemesini yapıyor, bir şeyleri düşünüyor. Nedir burada? Mutluluk, bir şeylerin, enerjinin sanki burada dinamik olmayışı. Belki yakın bir zaman içinde çok mutlu, pozitif bir enerji vardı ya da istediği gibi giden bir enerji olabilir burada. Sanki burada hani böyle hissettiği ve yansıttığı karşı taraftan alamama bir ortak enerjisi var. Karşı tarafın aklınızdaki kişinin enerjisine baktığımızda biraz daha sakin, daha ağır hareket etme enerjisinde. Çünkü burayla ilgili biraz böyle hani kendini daha temkinli, kargaşadan kaçmak, bir şeylerle yüzleşmemek adına daha sakince ve ağır giden bir enerji var. Peki düşüncesi ne aklınızdaki kişinin üçüncü kişiye karşı baktığımızda? Bir şeylerin aslında mola vermek, dinlenmek, kendine çekilmek. Burada kendiyle ilgili iş enerjisi olabilir, bir şeyleri başlatma enerjisi olabilir, yenilenme, değişim. Daha çok böyle kendi gücü ve parasal konuyla ilgili bir şeylere girişme enerjisi var. Daha çok düşüncesi açıkçası kendisinde verdi. Peki üçüncü kişi ne düşünüyor aklınızdaki kişiyle ilgili? Artık diyor ki burada ben, bakın, yalnızlık çekiyorum. Burada ben istediğim etkileşimi alamıyorum. Biz böyle değildik. Ortak enerjisindeki sorguladığı gibi aslında düşüncesinde de aynı şekilde. Bir şeylerin değiştiğini ve aynı enerjinin içinde olmadığını fark ediyor. Ve burada böyle yalnız kaldığını, aynı enerjide olamayışlarını ya da ben bunu hissediyorum artık karşı taraf bana bunu vermiyor dediği bir nokta. Aklınızdaki kişinin kalp enerjisi dengelenmek. Denge nasıl aslında burada denge ederken? Yani burada düşünce anlamında. Bir şeyleri bakın zor tutunuyor. Uç. Yani bu da psikolojik olarak onu rahatsız ediyor. O kadar uç noktada ki bakın iki tane büyük noktayı eli ve ayağıyla tutmayı birleştirmeye çalışan, yani burada aslındaki süreci
mental olarak çok zorlandığını gösteriyor dünyasında. Bunun böyle olmaması gerekiyor diyor. Burada bir şeyleri yanlış giden bir şey var diyor. Eğer ben bunu yaşıyorsam, bu zordaysam, duygusal anlamda yani kısılmış kaldıysam burada yanlış giden bir şey var. Yani doğruyu bulma, doğruyu ilerlemek, çözüm bulma enerjisinde. Peki üçüncü kişinin kalbinde ne var dediğimizde, evet burada çünkü bakın yuva kartı, bir arada yaşam alanı olabilir, bu bir ilişki olabilir. Burayla ilgili artık gidiş, yokluk, kıtlık var. Yani nedir dediğimizde bakın yıldırım, yani kule. Burada çok ani bir olay yaşıyor kalp enerjisinde. Sorguluyor çünkü bir şey yaşamış. Çünkü hem enerjisinde, ortak enerjisi ve düşüncesinde bir şeyi sorguluyor ve yalnız hissediyor. Neden böyle değil dediğinde bir şeyle yüzleşiyor burada. Çünkü öyle ki ya duygusal anlamda ya da belirgin eylemsel olarak da karşı tarafla ilgili yaşadığı bir olay var. Ve bu da kalp enerjisinde böyle kendini parçalanmış gibi kalp. Yani ne yapacağını bilmeyen bir enerji. Peki karşı tarafın üçüncü kişiye karşı burada bir iletişime eylemi ne olur? Burada bir dengeler bozuluyor dediğimizde aslında evet çok üzgün. Ama burada bir yani hem üzgün hem ruhu sıkılıyor. Artık ne yapmasıyla ilgili tek bildiği şey aslında dünyasıyla dedim ya çözüm arıyordu. Nedir? Yorgun çünkü artık tutunmak da bir noktaya kadar. Yani gücü yok artık. Fiziksel olarak ya da düşünce olarak artık gücü kalmamış. Bir yol bulmak istiyor. Ve büyük bir ihtimal burada adalet kartı çıktı. Yani o duygu enerjisinde bir de düşüncesindeyken mola da vermişti ve karşı tarafta kargaşaya girmemek adına adımları ve enerjisi böyle geri planda ağır giden bir enerjideydi. Burayla ilgili büyük bir ihtimalle dediğim gibi kendine adalet sağlamış, dengelemiş, bir şeylerin farkına varmış. Aslında şu hareketle enerjisini bu şekilde yapması kendi için doğru bir yol bulmasına neden olmuş. Peki karşı tarafın üçüncü kişide ne var? Hayır, burada diyor ki çözülmemiş problemler var. Burada zorlandığı bir şeyler var. Çünkü kendi enerjisinde başarı, zafer, mutluluk, güç kartı yani bu şekildeydi. Bakın ermiş kartı çıkıyor. Yani aydınlanmasını istediği nokta burası ama ermiş diyor ki sen burayı düşünüyorsun ama asıl sana burayı aydınlatıyorum. Sen burayı görmüyorsun. Yani farkında değilsin ve fark etmediğin için de artık kendini bir kör düğümün içinde buluyorsun diyor. Üçüncü kişiyle artık hani böyle bitik bir enerji var ve ani yaşanan olaylar ya da üçüncü kişi artık buranın enerjisinden huzurlu, mutlu değil, eski enerjiyi arıyor ama aklınızdaki kişi artık doğru bir şekilde ilerlemek istiyor. Bakalım. Peki. Aklınızdaki kişiyle şu an ortak enerjinizde sizin ne var? Siz ne yaşıyorsunuz burayla? Lütfen niyet edin, aklınızdan geçirin, enerjiyi yollayın. Bize rehberlik etsin. Bakalım şu an aranızda ne var? Ortak enerjinizde ne var? Ne yaşıyorsunuz? Ortak enerji alanınızda siz buraya arkanızı dönmüşsünüz. Aklınızdaki kişi sizinle bakın nedir bu? Kupaların üçlüsü. Bu zamanları özlüyor. Bir aradayken o neşenizi, mutluluğunuzu, sohbetinizi, sosyalleşmenizi buraya bakıp buradaki yaşadığınız süreci aslında özlem duygusu var. Bundan da kendini mutsuz hissediyor. Ve iletişim, yani seninle iletişime girip bir şeyleri yapma enerjisinde büyük bir ihtimal belki çoğunuz bu iletişimi almış da olabilirsiniz ortak enerji alanınızda. Ne kadar kaygı korkusu olsa da
gelmiş. Bakın sizde bir iletişime girmiş. Bir şeyleri kendini ifade etmiş olabilir. Görüşmek isteyebilir. Hızlıca, yani sanki hani hiç beklemediğin gibi çok hızlı bir iletişime girmiş. Burayla ilgili siz kılınç kraliçesiniz. Yani arkanı dönmüşsün. Ne yaparsan yap şu an arkanı dönmüşsün. Duymuyorum, ilgilenmiyorum. Sanki bu tarafı daha anlaması gerekiyor. Ya da bu değil, ya da buradaki üzüldüğünüz, yaşadığınız her durum neyse artık kararlı bir şekilde durmayı hedeflemişsiniz ya da kafanızda planlamış olabilirsiniz. Peki size karşı düşüncesi ne? Ortak enerji alanınız bu. Düşüncesi ne size karşı? Düşüncesinde siz ne yaparsanız yapın, ilerlemek, gelmek, iletişim, hızlandırmak, bir şeylerin yoluna girmesini istiyor yani. Kendini ve sizi güçlendirecek adımlar atma. Peki duygu enerjisine, bakalım size karşı duygu enerjisi ne? Burada bakın bir kalp kırıklığı çıktı. Ama bakın yanında da kupası çıktı. Bu kadar olabilir. Ya böyle bir anda o kartların tam bir zıttı geldiği zaman işte burada bir şey var oluyor. Hani nedir bu? Aranızda çekim, sevgi bitmemiş. Yani bitmeyen şey var. Evet, yaşananlar vardır, kalp kırıklığı vardır, üzgünlük vardır ama bitemeyen bir duygu var. Ne kadar kalbiniz bu şekilde kırılsa da bakın kalp enerjisinde kupası çıkıyor aslında. Bakalım kart çekelim. Köşeye bakın nasıl sinmiş, oturmuş, bakıyor. Belki aranızdaki o yaşananlar, o kalp kırıklığını düşünüyor veya sizi üzdüyse. Ama böyleyim diyor. Kupası, seviyorum, coşkuluyum ve size bir tılsıması, yani bakın hem kupası ve tılsıması çıktı. Bir şeyleri vermek, sunmak, kalbini açmak. Öyle ki açmadığı zaman veya bu şekilde üzgün, mutsuz, sizsiz bir şey yapamayan bir enerjide aslında. Aklınızdaki kişi ile yakın zamanda ne değişiyor peki? Peki ne yaşarsınız? Bakalım. Burada duygu düşüncesi karşı tarafın çok yoğun. Peki neyi değiştirir? Ne yaşayacaksınız? Bakalım. Tekrar bir as kılınçası. Ben de merak ettim. Bakalım. Ay çok kartlar. Ne yaşarsınız? Ne değişir? Aklınızdaki kişi böyle uzun uzun düşünür. Yani böyle tam detaylı. Hiç dersin ki bu düşünür mü ya Eda? Hiç o kadar detaylı düşüneceğini düşünmüyorum. Neyi sorguluyor ki? Ne? Aslında farkında değilsiniz, arka planda çok düşünen biri var göstermese de. Öyle ki bu düşüncesiyle birçok şeyi aydınlatıyor. Nedir burada? Seninle mutlu olması, seninle tamamlanması, tamamlama. Yani sensin onu tamamlayacak kişi buradaki. Ve bir de şunu fark ediyor. Gerçekten seni mutsuz ettiğini. Sen bir kılınç kraliçesi olarak evet arkanı döndün, ne istediğini koydun ve haklısındır da. Ama buradaki onun düşüncesi, ben seni hep böyle beklettim. Bir var bir yokum. Hep hayallerini yıktım. Geçmişe baksın aslında bunları görüyor. Ya da bu sizin bu tavrınız belki çok iyi oldu.
sürekli belki affeden ve varlığınızı gösteren enerjiniz varsa, bir anda kestiyseniz siz burayı, aslında çok iyi olmuş çünkü düşündürmeyi keşfetmişsiniz. Yani bir şeyleri düşünmeye başlamış. Yokluğunuzu ve kaybetme duygusunu yaşamaya başlamış. Evet, burayı baktığında ve geçmişi ve şu anda size yaşattıklarına baktığı zaman şöyle diyebilirim ki buraya aydınlanıyor. Ölüm kartı çıkıyor bakın ve yanına yıldız ve kupa şövalyesi. Göreceğiniz tek şey farkındalığı olmuş. Belki sizinle bunu konuşacak ya da bunu hissettirecek ama başlama enerjiniz olacak. Nasıl bittiyse veya ne yaşıyorsanız artık burası sonlanıp yıldız ve kupa şövalyesi. Yani yıldızınızın ve şansınızın olacağı, yıldız demek muradınızın olması, isteklerinizin gerçekleşmesi ve bir kupa şövalyesiyle size tüm duygularıyla hareket eden bir enerjiyi görüyorsunuz. Burada sizin için de kart açmak istiyorum. Şu an siz ne hissediyorsunuz? Ne yaşıyorsunuz? Bakalım. Evet, bir kılınç kraliçesi gibi davrandın ama sen bir kupa kraliçesin. Bakar mısınız? Yani burada bitik bir enerjidesin. Bir anda senin için de belki, yani hiç beklemiyordun böyle bir şeyi. Ama ne olduysa da yine bekleyen tarafsın. Bakın, kupa kraliçesi ve kupa ikili. Yani burada aklınızdaki kişiyle artık bir araya gelme. Her ne olduysa olsun veya hani burayı düşünen, isteyen, vazgeçmiş de olabilirsin, haksızlığa da uğramış olabilirsin ama burayı hala tutunan bir enerjiniz var. Vazgeçemeyen bir enerjiniz var ve bunun üstüne de sizin için güneş kartı geliyor. Sizin için şifa olsun. Buradaki niyetiniz, gönlünüzden ne geçiyorsa kolaylıkla olmasını diliyorum kolektif açılımda. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.